Sıfırdan uzmanlığa Substance Painter derslerinin bu bölümünde fırçaları göreceğiz. Önceki bölümde layer sekmesini göstermiştim. İçerisine çeşitli materyaller atabiliyoruz veya maskeler, filtreler atabiliyoruz. Fırçamızı kullanabilmek için buraya bir layer atmamız gerekiyor. Fırça layer'ımız da burada bulunuyor. Buna tıklayarak yeni bir fırça layer'ı açabiliriz. Ben de şu an bir tane mevcut olduğu için bunu geri siliyorum. Fırçamızın ayarlarını açtığımızda bize bir sürü seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden fırçamızı istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Elimde örnek olması için şu şekilde bir model var. Modelime birazcık yakınlaşıyorum. Standart fırçayla modelimizi boyamaya başladığımız zaman bu şekilde yüzeyini istediğimiz gibi boyayabiliyoruz. Aşağıya indiğimizde burada base color'ımızın beyaz olduğunu görebiliyoruz. Yani fırçamızın rengi şu anda beyaz. Bunu ben mesela kırmızıya çektiğimde artık fırça rengimiz kırmızı oldu. Biz fırçayı genelde modelin yüzeyinde elle boyama yapmak istediğimizde kullanıyoruz. Önceki videoda buradan materyali sürükleyip layer bölümüne bıraktığımızda otomatik olarak boyamayı göstermiştim. İşte o boyamaları manuel olarak düzenlemek için biz fırçaları kullanıyoruz. Size değeri fırçamızın boyutu. İstersek fırçamızı küçültüp büyütebiliyoruz. Size ayarımızı istersek buradan, istersek ekranımızın üstündeki alandan, istersek de kısa yol tuşlarıyla yapabiliyoruz. Flow değerinden fırçamızın akışkanlığını ayarlayabiliyoruz. Akışkanlık değerimiz fulldeyken boyamız böyle oluyor. Akışkanlık değerini kısıyorum ve artık fırçamız bu şekilde görünüyor. Bir sonraki ayarımız spacing. Bu fırça darbelerinin birbirine ne kadar yakın olacağını ayarlıyor. Şu anda 20'deyken fırçam bu şekilde görünüyor. Ben bunu arttırdığım zaman artık nokta nokta bir hal alıyor ve boyamaya başladığımda artık noktalar şeklinde gidiyor. Bunu istediğiniz gibi azaltıp arttırabiliyorsunuz. Bir sonraki kısmımız jitter. Jitter fırçanın rastgele boyanmasını sağlıyor. Bunu biz genelde etrafa rastgele bir şeyler atmak için kullanıyoruz. Şuradan gerçek zamanlı olarak değişimi görebilirsiniz. Size'ını artırıyorum. Bu şekilde görünüyor. Flow jitter ayarımız, angel jitter ayarımız ve position jitter ayarımız var. Mesela 90'a getiriyorum ve şu anda boyadığımda noktalar birbirinden çok alakasız yerlere gidiyor. Aynı zamanda buradan size'ını, flow'unu ve angel'ını artırırsam da bu şekilde bir boyama yapabiliyoruz. Aynı zamanda burada alfa ve stencil ayarlarımız da var. Alfa seçeneği bizim fırçamızı ayarlamamızı sağlıyor. Brush sekmesini açarsam burada fırçalarımızı görebiliyoruz. Bir sürü fırçamız var. Buradan istediğimizi seçip kullanabiliyoruz. Mesela burada concrete fırçamız var. Tıkladığımda buradaki alfa değişti ve şu anda boyamayı bu şekilde yapıyorum. Aynı zamanda burada seçtiğiniz fırçaya göre buradaki fırçanın ayarları da kendiliğinden otomatik olarak değişiyor. Burada çok değişik fırçalar da var. Mesela burada bir fermuar fırçası var. Tıklıyorum. Kalem aracıyla çalışıyor. Bir yerden bir yere tıkladığımda burayı sanki bir fermuarmış gibi boyadı. Mesela burada şöyle bir fırçamız var. Buna tıkladığımda ayakkabının bağcığıymış gibi bir görüntü elde edebiliyoruz. Buradan istediğimiz fırçayı seçip kullanabiliriz. Alfayı aynı zamanda buradaki alfalar için de kullanabiliyoruz. Bu alfaların iki farklı kullanımı var. İstersek alfaya vererek kullanabiliyoruz. İstersek de stencil'den kullanabiliyoruz. Alfadan kullanmak istersek buradaki alfayı sürükleyip alfanın üzerine bırakıyorum ve şu anda fırçamın üzerinde bu alfanın simgesini görebiliyoruz. Base color'ımı değiştiriyorum. Mesela sarı yapalım. Modelimin yüzeyine tıkladığımda direkt bu alfayı modelimin yüzeyine işliyor. Nereye dokunursam oraya işler. Aynı zamanda bu fırçanın büyüklüğünü ve rotate'ini de ayarlayabiliyoruz. Rotate'ini ayarlamak için Ctrl ve Sol basılı tutuyorum ve mouse'u ileri geri götürdüğümde bu şekilde rotate verebiliyorum. Yukarı aşağı götürmek yerine sola ve sağa götürürsem de flow ayarını değiştirebiliyorum. Flow ayarım yüzdeyken tam görünüyor. Flow ayarını sola götürerek düşürüyorum ve artık daha soluk görünüyor. Ctrl ve Sol tık ile bunları ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda boyama yapmak istediğiniz yüzeyde düz bir çizgi çekmek istiyorsanız çizgiyi çekeceğiniz noktaya gelip Shift'e basarsanız burada bir çizgi çıkıyor. Şu anda kalem aracım buradaki çizgiyi takip ediyor. İstediğim yere getiriyorum ve tekrardan sol tıka basıyorum. Artık buraya düz bir çizgi çekmiş olduk. Stencil de alfaya çok benziyor. Bunun için brush'tan Basic'i tekrar seçiyorum. Stencil kısmına buradaki alfalardan tekrardan bel'i atıyorum. Stencil'i attığımda ekranıma alfam geldi. Bu alfayı boyamak için tekrardan sol tıkla alfanın üzerinden geçiyorum ve şu anda alfayı boyadık. Aynı zamanda bu alfanın ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. S'ye basılı tuttuğunuzda sol alta basabileceğiniz tuşlar görünüyor. S ve middle'la stencil'i oynatabiliyorsunuz. S ve sol tık ile bunu istediğiniz gibi rotate verebiliyorsunuz. S ve sağ tık ile de büyütüp küçültebiliyorsunuz. Aynı zamanda Photoshop'ta birden fazla görseli bir araya getirip tek bir stencil dosyasında kullanabilirsiniz. Mesela duvar üzerine bir grafiti çizmek istiyorsunuz. Grafitinin her bir parçasını ayrı ayrı Photoshop'ta yerleştirip daha sonra Substance Painter'da stencil aracılığıyla görsel üzerine atabilirsiniz. Fırça aracının genel kullanımı bu şekildeydi.